Ya bana neler ettiler diyorum ya. Lan neler ettiler arkadaş. O zaman perde. Merhaba, Duygu Seliniz'de bugün size hem darp edilip hem de nasıl soruşturma geçirdiğimi anlatacağım. Sessiz olun, bir şey olmaz demeyin, eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın. Bir gün karakoldayım, çalışıyorum. Böyle saat 11-12 falan akşam. Sonra polisler aradı beni. Ekiplerin falan hepsi dışarıda. Aradılar beni. Seni almamız lazım dediler. Zorluk çıkaran bir kadın var dediler. Tamam dedim. Neyse. Geldiler, beni aldılar ekip arabasıyla. Gidiyoruz. Başka bir bilgi de vermediler bana konuyla ilgili. Sonra gittik. Ay bir baktım ki itfaiye orada. Ambulans orada. Mahalleli sokakta. Muhtar falan filan, komşular. Herkes dışarıda bekliyor. Şaşırdım tabii. Apartmana doğru gittim. Bizim arkadaşlar almışlar kadını. Yanında da böyle 4-5 yaşlarında bir çocuğu var. Onunla birlikte geliyorlar, çıkarmışlar evden. Neyse kadının ambulansla hastaneye sevk edilmesi gerekiyor. Kadın başladı, ambulansı tekmelemeye başladı. Görevlilere falan küfür ediyor, hakaret ediyor. Bayağı zorluk çıkarmaya başladı. İyi dedik o zaman kadını şeye bindirelim. Ekip arabasına bindirelim, ekip arabasıyla götürelim. Çünkü bu ambulansta da sıkıntı çıkaracaktı insanlara. Neyse ekip arabasına bindirelim dedik. Tamam dedi kadın, koştur böyle koşu gitti. Ekip arabasının ön koltuğuna oturdu. Biz indirmeye çalışıyoruz. O inmiyor. Çocuk anne diye ağlamaya başladı. Kadın hiç sallamıyor. Bunu indirdiler. Şeye bindirdiler. Arka koltuğa oturttular. Şoförün arkasına oturuyor. Yani şoför arka koltukta bu kadın. O kadının yanında çocuğu. Çocuğun yanında da ben. Benim önüme de başka bir polis arkadaş oturacak. Biz onu bekliyoruz. Neyse o sırada çocuk ağlamaya başladı. Çocuk ağlayınca kadın eliyle çocuğun ağzına böyle şak diye bir vurdu, tamam mı? Al kırdım. Ben böyle kaldım. Hemen böyle elimi, yani şöyle yaparsınız ya, böyle elimi refleks olarak çocuğun yüzünün önüne siper ettim. Ben bunu yapınca kadın elimi tuttu böyle tırnaklarıyla, tabii tırnaklarıyla elimi tuttu, çekti. Tırnaklarını geçirdi. Böyle çekiyor, ısıracak. Ben kendimi çekiyorum, kurtarmaya çalışıyorum. Arada çocuk var. Polis arabasının içerisinde hareket edemiyorum. Çığlık attım. Tamam. Tamam ya, kafa atıyor, at o. Ben çığlık atınca öndeki polis anca öyle fark edebildi. Ya da bilmiyorum. Çok müdahale etmek istememiştir belki başta. Şimdi aşağı. İşte kadın hemen tuttu, çekti, kelepçeledi. Benim tabii elim ayağım titriyor. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Cidden yani baya darp edildim. Kanıyor böyle elim, bileğim incinmiş. Bayağı zordu. İnsanlar geldi böyle başıma toplandı sonra. Ay işte geçmiş olsun, iyi misin falan diye. Ama hikaye burada bitmiyor. Hikaye şimdi başlıyor. O zaman perde. Kadını hastaneye getirdik. Tabii o arada bize etmediği küfür, hakaret kalmadı. Neyse hazır hastanedeyiz. Kendime bir darp raporu aldım. Karakola gittik. Dedim şikayetçiyim. Dediler kadın hasta, görmüyor musun? Dedim şikayetçiyim. Dediler kadının çocuğu var, yazık. Dedim şikayetçiyim. Aa dediler. Sen iş göremez raporu almamışsın.
dedim. İlk defa başıma geliyor. Şikayetçiyim. Nereden almam gerekiyor? Söyleyin alayım. Dediler sen kadını hastanede bırakmışsın. Biz şimdi o kadını nerede bulacağız? Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti köy oldu. Aylar geçti. Bir yıl sonra karakola bir cimer müracaatı geldi. Müracaat bizim olayımızın baş kahramanı kadınımızdan. Jandarmaya büyük övgüler yağdırmış. Bize de çocuğumu bir kadın polis memuru benim çocuğumu dövdü şu tarihte. Erkek polis memuru benim saçımı çekti. Beni dövdü diye yazmış. Neyse bizimkiler araştırıyorlar. Kim, hangi grupta, hangi polisin başına gelmiş bu olay diye. Aynı günün gecesi, yani günün ilk saatleri aynı günün, başka bir grup intihara teşebbüsten işlem yapmış bu kadına. Biz de daha sonra günün son saatlerinde gündüz grubu gelmiş çalışmış, gece grubuna geçmiş sıra bize. Bu olay da bize denk gelmiş yani. Hikayedeki kişi biziz dedim. Çok araştırmanıza gerek yok. Siz dedim o gün, sinirlendim zaten. Siz o gün işinizi tam yapmış olsaydınız bu kadın bu şekilde beni şikayet edemeyecekti. Neyse. Olayla ilgili diğer kurumların da altında imzasının olduğu tutanağı gönderdik. Bizimkileri bu durum tatmin etmemiş. Ne yapmışlar? Hemen araştırma başlatmışlar. Muhakkik atamışlar bana. Ama yani insan düşünmez mi? Şunu düşünürsün, en ufak ortalama zekaya sahip bir insan şunu der ki itfaiye orada, ambulans orada, mahalleli orada. Yani benim kurumumun personeli geri zekalı mı? Herkesin içinde küçük bir kız çocuğunu dövsün. Bunu demiyor. Araştırma başlatıyorsun, soruşturma başlatıyorsun. Bunlar muhakkik atayınca ben de sinirlenince dedim ki iftiradan işlem yapmak istiyorum. Şikayetçi olacağım. Bu bana atılmış bir iftiradır dedim. Sonra dediler iftiradan işte cerrahim veremeyiz. Neden? İftiranın iftira olduğu henüz kanıtlanmamış dediler. Ne alaka? Biliyorum beni başlarından böyle geçiştirmeye çalışıyorlar. Beni sallıyorlar. Dedim ki ben bunların gözüne bir sokayım. Yapmışlar mı yapmamışlar mı daha önce bir bulayım dedim. Araştırdım. Geçmiş işlemlere, cerrahimlere baktım. Birkaç gün öncesinde iftiradan bir vatandaşa işlem yapmışlar. Dedim. Vatandaşa gelince yapıyorsunuz. Bana niye yapmıyorsunuz dedim. Sinirlendim. İyice sinirlendim. Elim ayağım titriyor. Artık yani kimse beni durduramıyor. Freni ne derler ona? Ne deniliyor ona? Freni patlamış kamyon. Freni patlamış kamyon gibi gidiyorum artık. Saydıra saydıra. Ondan sonra dedim ki tamam ya. Tamam. Yapmasanız yap. Eğer ben seni şikayet etmezsem, seni mahkemelik etmezsem. Ondan sonra durdular. Böyle bir düşündüler. Kendi aralarında muhtemelen istişare ettiler. Tamam dediler gel senin işlemini iftiradan alalım dediler. Dedim sadece iftira değil. Mukavemet de yazacağız. Bunlar tabii tekrar şey oldular. Yokuş yapmaya başladılar. Tabii sonra öğrendim ki o zaman bilmiyordum. Türk Ceza Kanunu'na göre kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kısmını demiyorum. Suç şikayete bağlı suçlar arasında yer almadığından resen soruşturulur. Bu nedenle herhangi bir şikayet süresi söz konusu değildir. Yani ben şikayetçi değilim, yok ya ben şikayetçi olmak istemiyorum desem bile bunlar kamu adına bu işlemi başlatmak zorundaydılar. Bu adli durumu bildirmek zorundalardı. Bundan korktukları için de bana şimdi ben tekrar işte şikayetçi olacağım, iftiradan işlem yapalım falan deyince
Bunlar bundan korkmuşlar. Neyse ben de bu öğrendiğimi söyleyince siz bilerek yapıyorsunuz falan filan. Ya dediler, hakim sana da soracak. Neden bizi bildirmedin? Neden şikayetçi olmadın diye. O zaman ne yapacaksın? Sen de yanarsın. Yanacaksak dedim. Birlikte yanalım. Ben olduğu gibi anlatacağım. Yani ben yanıyorken şu an seni mi düşüneceğim? Benim işlemimi yapmadığın için bana bir kez olsun geçmiş olsun demeyen karakol amirini mi düşüneceğim? Seni mi düşüneceğim? Yanacaksak birlikte yanalım dedim. Neyse muhakkik ifademi aldı. Tabii bu ifadem yine onları tatmin etmedi. Araştırmayı bu sefer soruşturmaya çevirdiler. Biz gidiyoruz, ifade veriyoruz. Geliyoruz, imzalar falanlar filanlar, böyle aylarca böyle sürüştü. Ekip arabası ve polisler oraya çalışıyor. Sonra Kurban Bayramı'ndan bir gün önce EBS'den yazı geldi. Son savunmamı istediler. Bakın, hukuk işleri son savunmamı gelip buraya yapabilirsin ya da kendi biriminde yapabilirsin diye son savunmamı istiyor. Kurban Bayramı bir gün öncesinde istiyor ve 7 gün süren var. Kendileri 10 günlük bayram iznine çıkıyorlar. İdari büro 10 günlük bayram iznine çıkıyor. Kim benim ifademi alacak? Yine onların işinde kendim yaptım. Kendi kendime daha önceki ifadelerim geçerlidir. Ekleyeceğim herhangi bir husus yoktur yazdım kağıdın üzerine. Ondan sonra sanki başka bir memur bunu gönderiyormuşçasına işte şu personelin şu son savunması ektedir diye de gönderdim. Kendi işimi yine kendim yaptım. Neticede de ben herhangi bir ceza almadım. Ama tabii bu süreçte stres olduğumla kaldım. Defalarca sinirlendiğimle kaldım. Böyle dayak yediğimle kaldım. Bazı şeyler yaşanmadan öğrenilmiyor. Siz olun. Birlikte çalıştığınız insan 20 yıllık deneyime dahi sahip olsa, yani dünyanın en iyi insanı dahi sanıyor olsanız o kişiyi güvenmeyin. Açın, okuyun, haklarınızı bilin, kanunları çok iyi bilin. Hangi işi yapıyorsanız yapın, kendi mevzuatınızı çok iyi bilin, haklarınızı çok iyi bilin. Memur soruşturmalarının büyük bir çoğunluğu iyi niyet kaynaklı olaylar neticesinde doğuyor. Bunu bilin. Bir dönem çünkü CİMER müracaatlarına da bakmıştım. O konuyla ilgili de belki bir video çekeriz. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.